Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de Ejderha Güç Gösterisi'nin ikinci partı, yani devamını sizlere göstereyim. Çünkü merak edenler var. Yeni bir bölüm, yeni bir etkinlik. Arkadaşlar, arena savaşına benzer nitelikte. Ama burada bak ne diyor? Ekranda gördüğünüz gibi diyor ki gösterinin diyor ilk 250 ayağını kazandınız diyor. Yani ilk etabı geçtikten sonra bu şekilde ilerleme olacak diye sizlere gösteriyorum. Tabii kaybedenler artık duraklıyorlar orada. Şimdi ilk ayağını kazandık diye bakın şurada Ejderham'da kullanılacak 1K eşya gelmiş, malzeme gelmiş. Bu şekilde ödül alınmış. Yani ilk aşamaya geçince ilk 250 ayağına devam ediyorsunuz. Yani karşılaşmalar kazanan devam, kaybeden eleniyor. Bir sonrakinde de aynı. Kaybeden eleniyor. Şimdi şunu göstereceğim size. Etkinlik haberler kısmından gitmeyecek. Hemen gidip bakalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ilk maçlar bitti. Bölgesel savaş sürüyor. Yani bu kısımdan bu etkinlik ayrılmıyor. Neden? Çünkü diğer maçlar var. Diğer maçların şeyleri var, zamanları var. Hemen bakalım. Örnek arkadaşlar, bak ilk 128 için bekleniyor. Ne diyor? Kayıt aşaması, bak burada zaman verilmiş mesela. 4. ayın 27'si diye. Burada zamanı vermişler. Bak şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi 1K buradan Ejderium aldık. Yani buradan malzeme alınacak ona göre. Ki bu kaleyle savaşa dahil olmadık. Savaşa dahil olup puan yapılsaydı daha fazla Ejderium alınacaktı. Bunu da bilin. Bu sadece kazanan ödülü olarak geldi. Bunu size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum. Bak, sistem loncanı kayıt sırasında seçilen 3 tercih edilen zaman diliminden birine atamayı önceliklendirir diyor. Yani zaten başvuruda R5 ya da R4'ler zaman dilimini ayarlıyorlar. Ona göre buradaki maçları artık aktarım yapıyorlar. Hangisi daha uygunsa. Yapamıyorlarsa bir sonrakine. Hani bazen sınavlarda falan oluyor ya, ilk tercih yerin, ikinci tercih yerin, ilk olmazsa ikinciye, ikinci olmazsa üçüncü sınav yerine gidiyorsun falan. Onun gibi zaman dilimleri ayırmışlar. Burada da görüldüğü gibi 5-6 arası, 2-3 arası, 8-9 arası maç saatlerini koymuş. Burada diyelim ki ayın 27'sinde oldu maç. Kazanıldı. Aynen bu sefer ilk 128'in içinde savaşa devam. Kaybedilirse direkt eleme oluyor. Yani bu şekilde bilginiz olsun. Ona göre loncalarınızı düzgün seçin. Loncalarınızla savaşlara girmeye çalışın. Şimdi tamam, burada şunları belki oyuncular göz ardı ediyor olabilir. Arena savaşını artık fazla önemsemeyen oyuncular için diyor. Hani bunları belki gözetmiyorlardır ama gelip buradan yine Aytaş'ı, kayıt ya da işlem hızlandırıcı, yani bununla hiç olmazsa T5 basarsınız diye söylüyorum. Hiç olmazsa buradan malzeme aldığınızda işinize yarar. Bunlardan alırsınız. Bak, 2 tane eser var. Evet, şunlara dikkat edin. Bundan 50 tane alınca
işlem yapmaya başlıyorsunuz. Bundan 35 tane alınca. Bunu unutmayın. Onun haricinde işte dediğim gibi bunlar ya da mesela bir önceki videoda söyledim. Dedim ki hani ikisi birbirine benziyor. Şimdi fullleyen için şu problem değil mesela. Almasa da olur ama gelen yorumda biri demiş ki abi iki taraftan hızlıca toplarız. Adam doğru söylüyor. Onlar için de iki taraftan daha hızlı toplanır. Bu aynı şekilde hem arenadan toplanır hem Ejderham'dan aynı şekilde toplayınca daha hızlı yapar adam. Yani bunları baz alın. Zaten büyük olasılıkla arkadaşlar arena savaşında usta topçuyu örnek altın yapan neredeyse savaşı bırakmış gibi bir şey yapıyor. Arkadaş senin için en önemli noktası zaten şurası. Şu. Sen usta topçuyu kalkıp savaşa gönderemiyorsun. Direktmen yazılıyor. Tamam orası. Eyvallah ama savaşa gitmiyor. Ama şunları toplayıp da saldırı değerlerini arttırabilirsin. Yani iki tarafı da iyi kullanın. Arena savaşından elinizi çekmeyin. Savaş saatine kendinizi ayarlayın. Diyelim ki savaş zamanında savaşa giremiyorsunuz. İşiniz var. Girip asker atıp çıkın. Bak hiç yoktan. Askerini at, çık. Kaptansın. Bir şato tut. Kaptansın, şato tut. Eğer kaptansan. Niye diğerlerini tutmuyorsun? Şato daha çok puan veriyor. Şatonun birini tut. Senden alana kadar hiç olmasa onları oyala. Bazen öyle bir savaş oluyor ki. Bak bunlarda da öyle aynı geçerli. Burada da aynısı. Bazen öyle bir oluyor ki. Kafa kafaya gidiyor. Diyorsun ki ulan bir tane kaptanım ya. Bir tane kaptan online olsaydı diyorsun. Bu işe alırdık diyorsun. Bir ton orada cebelleşiyor. Ama bir tane adamın seni orada kurtarabilirdi. Bir yeri tutarak. Onun için online olamasanız bile bak şu ejder güç gösterisi görüyorsunuz değil mi? Bak 17 gün yazıyor burada. Devam ediyor. Bundan sonra aynı şekilde burada kalmaya devam edecek. Program bu şekilde gösteriyor. Bak şurayı da açayım. Yani ta buraya gelene kadar. Burada niye böyle koymuşlar bilmem de. İşte birinciliği olana kadar. Şey lonca gösterisinde var ya ikisi kapışıyor. Sonra buraya geliyor. Bunların ikisi aynı şekilde savaşıyorlar. Buraya geliyor. Onun gibi olacak. Bu direktmen şemayı göstermiş. Devam eden bir maçı canlı izlemek için tıkla demiş. Belki de ben deneyip bakmadım ama belki gruplardan da seçilip savaşı izleyebiliyor olabilirsin. Çünkü buraya böyle bir etiket grup numarası falan konulmuş. Belki de diğer gruplara buradan girilip maçı izleyebilirsin savaş anında. Orasına bakmadım. İleriki günlerde olmadı ona bakarım. Onun şeyini değerlendirmesini ayrıyeten yapabilirim. Ama bu şekilde arkadaşlar bir etkinlik. Dediğim gibi içerik anlamına Ejder Arena'ya benzese de yine Ejder Arena'dan ayrı ödüller falan alınabiliyor. Böyle. Sormak istediğiniz soruları yorumlardan sorun arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.